Dostlar selamlar. Wall Street hafta ortası piyasa analizi ve değerlendirme videoma hoş geldiniz. Dün epey volatil bir gün geçirdik. Endeks %1,5'un da üstüne çıkarak, eksi %1,5'un da üstüne çıkarak ciddi bir satış yemişti ama gün kapanışı yine eksi olmasına rağmen epey bir toparlayarak yaptı. Tabii gündem epey yoğun. Biliyorsunuz Temiz Mahkemesi Trump'ın gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna kanaat getirmişti, karar vermişti ve Trump da dün buna itiraz edeceğini, konuyu yüksek mahkemeye taşıyacağını belirtti. Tabii şimdi bu konunun çeşitli olasılıkları var. Eğer yüksek mahkeme, ben çok ihtimal vermesem de yüksek mahkeme de bu gümrük tarifelerinin yasa dışı olduğuna karar verir de iptal ederse şimdiye kadar toplanan gümrük vergilerinin iadesiyle ilgili piyasada bir gerginlik var. O nedenle şu anda piyasa volatil devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra Trump'ın sağlığıyla ilgili de epey bir spekülasyon yapıldı. Öldü denildi, felç geçirdi denildi, hasta denildi ancak sağlığında herhangi bir negatif bir durum söz konusu değil gibi görünüyor. Cuma günü çok önemli bir veri geliyor biliyorsunuz. Tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bu da tabii çok yaklaşan faiz indiriminin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili ve aynı zamanda belki de çok farklı bir veri gelirse baz puanında 25 mi 50 mi etkileyeceği ile ilgili epey bir karar verici olabilir bu noktada. O nedenle Cuma günü bu veri açıklanana kadar bence epey volatil bir piyasa olmaya devam edecek gibi duruyor. Şimdi hemen grafiklerimize geçelim. Nasdaq yüzde dün biliyorsunuz Twitter'dan da çok paylaştım şu bölgelerdeyken. 50 günlük ortalamanın üstünde atması iyi olur. Hatta şu düşen üstünde atması çok çok daha iyi olur diye. Burada evet boğalar ayıları epey bir yukarı bastırdı. Şu anda dünkü kapanış fena değildi eksi olmasına rağmen. Bugün de şu anda hafif yatay eksi seyrediyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Size de göstermek istiyorum. Şurada bakın. Bir omuz baş omuz formasyonu gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki bu bölge bozmuyor mu? Evet bozuyor ama şuradaki gövdeli kırmızı mum, buradaki gövdeli yeşil mum birbirini yutuyor aslında. Yani biz buna 2 günlük bakacak olursak bakın o mum tek bir mum gibi oldu. Burası iğne olarak kaldı. O nedenle böyle bir riskimiz yok değil. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bundan dolayı da şu bölge yani 23.000 bölgesi yaklaşık olarak bu bölge önemli. Yani buranın altında kırılım almazsak ve kapanış almazsak çok çok iyi olur. Ancak şu anda bunu konuşmak için erken. 50 günlük ortalamanın da üstündeyiz. Bu obonun bozulması için de yukarıda 23.711 civarının bakın şu buralar omuz kısımları. Bunların üstünde kapanış yaparsak burayı da bozar ve pek tabii ki devam içinde önceden görmüş olduğumuz zirve 23.966 üstünde kapanışlar gerekli. S&P 500'e geçelim. S&P 500'de şu çizdiğimiz kanal çalışıyor hala. Dün de bunun altına sarktı ama 50 günlük ortalamayı bile değmeden tekrar bunu içeride kapattı. Bugün de yine yatay negatif seyrediyor. Kanal desteği civarında. Ama 50 günlük ortalamanın üstünde S&P 500'den de korkmaya gerek yok. Öncelikle direncimiz yukarıda 6480, sonra da şu görmüş olduğu önceki zirvesi 6508 civarını söyleyebiliriz. Russell da dün tabi hırpalandı endekslerden dolayı. Bugün de yatay negatif yani %0.34 eksi de. Burada da önemli desteğimiz, burası önemli bir dirençti biliyorsunuz. 2325 civarı. Burası destek olarak burada 1, burada 2 çalışmış. Bakalım bugün oraya gelecek mi ya da tekrar yukarı dönecek mi? Onu izleyeceğiz. Burada da yeni direncimiz 2395. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda 2446 civarına gitmesini bekleyebiliriz. VIX tabi bu Trump öldü mü vesaire Temiz Mahkemesi'nin kararı bunlarla birlikte VIX buradan ciddi anlamda birkaç günde yükseliş yaptı. %34'lük bir pik yaptı. Ancak 200 günlük ortalama ve 100 günlük ortalama civarından tekrar geri çekildi. Şu anda da 17 dolarlar civarında seyrediyor. 50 günlük ortalamanın üstünde. Max 7'a geçelim hemen. Evet, Nvidia dün 50 günlük ortalamanın altına epey sarkmıştı ama dünkü kapanış 50 günlük ortalama 171.06 170.78'de kapatmış. Yani çok çok az altında kapatmış.
Bugün eğer piyasalar toplarsa tekrar 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış yapabilir. Ancak bugün de 50 günlük ortalamanın altında kapanış yaparsa Nvidia'da biliyorsunuz zaten şurası bizim için kar al noktasıydı. Ancak devam edenler için biraz daha temkinli olunması gereken yerler diyebiliriz. Eğer 50 günlük ortalamanın altında bugün de kapanış gelirse. Meta'ya geçelim. Meta'da biliyorsunuz benim de pozisyonum var. Aynı durum burada da geçerli. 50 günlük ortalama 736 dolarda. Meta 735 dolarda kapattı. Yani çok az altında kapattı. O nedenle ben bugün de ona şans verdim. Eğer bugün de 50 günlük ortalamanın altında kapanış yaparsa Meta'da kar zarar bakmadan, ki zarar olacak, stop olurum. 50 günlük ortalamanın üstüne attıktan sonra da hızlıca 741 dolar olan önceki zirvesinin üstünde kapanışları görmek gerekli. Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta 50 günlük ortalamanın altında seyir devam ediyor. 500-501 dolar civarı desteği çalışmış durumda şu anda. Bu desteği önemli. Bu desteğin de altında kapanış gelirse aşağıda 488-490 dolar civarına bir geri çekilme beklenebilir. Yukarıdaki direnci de 50 günlük ortalaması. Evet, Apple'a geçelim. Apple'da da 200 günlük ortalamanın üstünde fiyatlamalar devam ediyor. Burada 225 dolar civarı, 224.76 önemli desteği. Burada çalışmış. Bunun altındaki kapanışlarda artık 200 günlük ortalama önemli bir desteği olacak. Ancak önceki desteği 224 dolarlarda. Yukarı gitmek isterse de 237 dolar direncimiz devam ediyor. Evet, Google'la ilgili biliyorsunuz zirveye geldiğimizde şunu söylemiştim. Şu mum kapanışıydı hatta. Artık zirve üstünde yoluna devam edebilir. Zirve altı kapanışlar stop olmak kaydıyla. Şu anda herhangi bir zirvenin altında bir kapanış yapmadı. Stopluk bir durum yok. Hatta dün kapanıştan sonra da gelen haberle %8'e varan bir artış yapmıştı galiba. O nedenle bugün Google iyi olacaktır diye düşünüyorum. 207 dolar altındaki kapanışlar stoplu şekilde Google'da rahatlıkla trend sürülebilir. Amazon şu yükselen kanalının altını dün atmıştı ancak üstünde kapattı. 50 günlük ortalamanın da üstüne kapattı. Bu olumlu bir işaret. Bugün eğer piyasa iyi olursa şu gap'i kapatmak isteyebilir. 228 dolara tekrar gelmek isteyebilir. Ancak önemli direnci şuradaki düşen beyaz direnci. Onun üstündeki kapanışlarda yoluna devam edecektir. Altında ise, bu bölgenin altında ise, yani 223 doların altında ise 200 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme beklenebilir. Hemen Tesla'ya geçelim. Tesla evet yine volatil olmaya devam ediyor. Şu düşeni kırmıştı. Bu 200 günlük ortalama ve 50 günlük ortalamanın üstünde de fiyatlamalar almıştı. Ama dün 200 günlük ortalamanın altında bir kapanış yaptı. Yine çok az altında. O nedenle bugünkü kapanışa da bakmak lazım. Ancak 200 günlük ortalamanın üstünde kapanış alması long pozisyonlar için çok daha önemli. Evet, çok sorulan hisselere geçelim. Palantir. Palantir'de çok uzun zamandır 50 günlük ortalamanın öneminden bahsediyorum ve görüyorsunuz ne kadar aşağı sarkmalar olduysa da hiç 50 günlük ortalamanın altında kapanış yapmadı. O yüzden 50 günlük ortalamanın hala önemini koruyor. Altındaki kapanışlarda artık Palantir'de kar al diyebiliriz. 50 günlük ortalamanın üstünde atana kadar. O nedenle bu bölge Palantir için önemli. Evet, Nvidia'da bu yükselen kanalımızı aşağıya kırmıştı. Ancak 50 günlük ortalamanın üstünde kanalında desteğinin hemen altında bir kapanış aldı. Burada 157.8 dolar şu desteği önemli. Bunun altında kalmadıkça yukarı ivmeye devam etmek isteyebilir ama bu bölgenin altında artık dikkatli olmak gerekir. Nibis'e geçelim. Nibis'te de bilanço sonrası yapmış olduğu gap'i üstünde bir konsolidasyon süreci var. Burada bir simetrik üçgen yapıyor şu anda. Bu simetrik üçgenin nereye kırılacağı önemli. Eğer aşağı kırılırsa buradaki gap'i kapatmak isteyebilir. Hemen üstünde 50 günlük ortalama var. Oradan da dönmek isteyebilir. Öncelikle 50 günlük ortalamadaki tepkiye bakmak gerekiyor. Eğer yukarı kıracaksa da 73 dolar ve 76 dolar civarı dirençlerimiz var burada. Şunları da hemen çizelim. Bu dirençlere test edecek şekilde yukarıda gitmek isteyebilir. CoreView'a geçelim. CoreView'da ne demiştik? 100 günlük ortalama artık oluşmaya başladı. Burası önemli demiştik. Burada zaten buradan bir tepki almıştı. Bunun üstünde kapatamadı. Sonrasında da tekrar üstünde kapatamayarak şu bölgenin de altına düştü. Şu 93 dolarlardan şu anda fiyatlanıyor. Burada benim için önemli olan nokta
103 dolar ve özellikle de 100 günlük ortalama üstündeki kapanışlarda long alınabilir. Yoksa düşüş devam edebilir görüntüsünde. Evet, Hood'da da benzer bir görüntü var. 50 günlük ortalamanın altında dün kapanış aldı. Ancak gene 50 günlük ortalamaya yakın bir kapanış. Burada da 99 dolar önemli bir destek. Şurayı görüyorsunuz. 99 dolar altındaki kapanışlarda elinde Hood olanların da biraz temkinli olması gerekebilir. Çünkü aşağıda şu bölgeye, yani 90 dolar bölgesine bir geri çekilme yaşanabilir. Eğer 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar alırsa yukarı devam etmek isteyecektir. Şurada da bir düşeni var. Onu da bir görelim. Bu düşen de önemli. Yani bu 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış alıp özellikle bir de bu düşenin üstünde kapanış alırsa yukarı devam etmek isteyecektir. SOFA'ya bakalım. Evet, burada 24.50 dolar civarındaki desteğinden tepki almış görüntüsünde. Yukarıda 26.38 dolar var. 26.38 dolar üstünde de yukarı devam edecektir. Burada orta uzun vadeli hedefim biliyorsunuz burada 34 dolar civarı. Oraya doğru gidebilir. Eğer bu bölgenin altında kapanış alırsa tekrar 22 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Evet, Upstart şu düşeni, şu yükselen trendinin altında kapanışlar yapıp sonrasında tekrar içeri atmıştı. Hatta 50 günlük ortalamanın da üstüne atmıştı ama dünkü düşüşten tabii Upstart da payını aldı. Ancak bu yükselen trende tutunmuş durumda. Bugünkü hareketi bence önemli olacak. Upstart'ta her halükarda görüyorsunuz 200 günlük ortalama çok önemli. Buradan hep tepkiler almış. O nedenle 200 günlük ortalamanın altında kapanışlar, hatta 100 günlük ortalamada oraya yakın, belki buradan da sarkarsa tepki alabilir. 100 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar net stop olacak şekilde devam edilebilir. Evet, HIMS çok önemli bir yerde kapattı dün. Hem şu yatay desteği 41.20 dolardaki yatay desteğinin hemen üstünde, hem de 200 günlük ortalama zaten artık 41 dolarda. Onun da hemen üstünde kapanış yaptı. Buradan bir tepki gelir mi izleyeceğiz. Eğer 200 günlük ortalamanın altında kapanışlar gelirse 38 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Evet, United Health'e geçelim. United Health'i biliyorsunuz tekrar almıştık geçtiğimiz hafta listemize. Şuradaki flamayı kırmıştı ve bunun üstünde şu anda kapanışlar almaya devam ediyor. Dün endekse nazaran yine güçlü durdu. Yani yatay negatif kapattı. %0.35 ekside kapattı. Fena değil. Burada belki bunu böyle flamadan bayrağa çevirmek isteyebilir. O nedenle bu bölgeyi de ben direnç olarak işaretledim. 316.40 dolar üstünde artık 324-325 dolarlara gitmek isteyecektir. Yukarıda önemli direnci 330 dolarlarda 100 günlük ortalaması. Evet, CrowdStrike'da 200 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme oldu burada. Onun da altına sarktı ama üstünde kapanış yaptı. Burada artık 409 dolar çok önemli desteği. Bunun altındaki kapanışlarda CrowdStrike, çünkü diğer ortalamalar da artık üstünde kaldı. CrowdStrike için iyi şeyler konuşmayız. Bütün ortalamaların altında kalır. Bir ayı piyasası başlar diyebiliriz. O nedenle 200 günlük ortalamanın altında CrowdStrike'a dikkat diyoruz. Evet, AppLovin'de şu yükselen kamayı çizmiştik. Oradan da bir geri dönüş oldu. Dün piyasa ile birlikte düştü ama yine pozitif kapatmayı başardı. Çok güçlü duruyor AppLovin. Eğer bu kamayı da yukarı kırarsa 525 dolara artık gelmek isteyecektir önceki zirvesi olan. Sonra da bunun üstündeki kapanışları izlemek gerekiyor trendi sürmek için. Evet, Oscar 16 dolar önemli bir noktaydı. Bundan hep bahsetmiştim. 50 günlük ortalamada orada. Onun üstünde kapanış yaptı. Bence bu hisseye şu anda 16 doların altı, 16 doların üstü kapanışlar olacak şekilde bakılabilir. 16 dolar üstündeki kapanışlarda tekrar 17.30, 17.40 dolarlar civarını görmek isteyebilir. Altında ise 100 günlük ve 200 günlük ortalaması olan 15-20 dolar, 15 dolar aralığına geri çekilmek isteyebilir. Evet, Lemonade'de bu önceki zirvesinin altındaki kapanışları gördüğümüzde 47-48 dolarlara kadar bir geri çekilme gelebilir demiştik. Dün 49.40 dolar civarlarına kadar endeksin düşüşüyle birlikte geri gelmiş. Burada aslında önemli nokta tekrar yine burası. 53.85 dolar üstünde kapanışlar alırsa yukarı devam etmek isteyecektir. Yoksa burada 50 günlük ortalamasına kadar bir geri çekilme gözlenebilir.
Evet, İren dün çok ciddi yükseliş yaptı. %10 bir yükseliş yaptı. Zaten artık şuradaki kapanışından sonra 22.59 üstündeki kapanışlardan sonra ben artık yukarıda 33 dolarlara doğru yolculuğa çıkabileceğinden bahsetmiştim. Burada bir gap'li yukarı yaptı. Gap up yaptı. O nedenle şurada artık 24.29 gap kapanış bölgesi. Buraya kadar bir geri çekilme, belki düzeltme yapacaksa olabilir. Yapmayacaksa da yukarıda 33 dolarlara kadar gitmeye devam edebilir. Evet, Oklo'yu bu hafta, hatta bugün ekledik biliyorsunuz. Bir enerji şirketi almak istedim. Ankette Oklo çıktı. O nedenle artık Oklo'yu da inceleyeceğiz. Oklo'da şurada görmüş olduğunuz sıkışma devam ediyor. 50 günlük ortalamanın da üstünde. Diğer ortalamalar zaten aşağıda kaldı. Şu anda boğa trendi devam ediyor Oklo'nun. Bu sıkışma sonunda nereye kıracak onu gözlemlemek lazım. Eğer yukarı kırarsa buradaki zirvesi olan 85 doları tekrar test etmek isteyecektir. Sonra oradaki tepkilerine bakarak devam etmek lazım. Burada 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar alırsa buradaki kanal desteği, yani şu yükselen destek takip edilmeli. Eğer onun da altında kapanışlar alırsa 100 günlük ortalamaya doğru geri çekilme yapabilir. Buradaki sıkışmanın kırılacağı yönü takip etmek gerekiyor. Evet, Rocket Lab'da şuradaki büyük bayrağı kırdı. Burada bir konsolidasyon bölgesi var. Şimdi şurada bir ufak bayrak yapıyor gibi. Artık burada 50 dolar üstündeki kapanışlar diyebiliriz. Burayı daha da güzelleştirir diye. Eğer 50 dolar üstünde kapanışlar yapmaya başlarsa 53.44 dolar olan zirvesine tekrar gitmek isteyecektir. 50 günlük ortalama burada çok çok önemli. Eğer altına da gelirse burası bir dibi. 38 dolar altında trade yapanlar için kesin stop olarak şekilde devam etmek gerekir. Evet, ASTS'de biliyorsunuz şurası çok çok önemli bir destek demiştim. Burada da bakın bir obo tarzı bir yapı oluşuyor olabilir. Şöyle çizelim. Bunun oluşmaması için yapılması gereken şey bu bölgenin, yani 52-53 dolar bölgesinin artık üstünde kapanışlar alması. O nedenle bir an önce ASTS'nin 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış alması gerekiyor. 42.44 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar trade edenler için bence kesin stop şeklinde devam edilebilir. Evet, Archer'da 9 dolardaki desteğin öneminden çok bahsetmiştik. Burası epey de destek olmuştu. Ancak 200 günlük ortalamanın altına da attıktan sonra dünkü düşüşle birlikte eğer şurada zaten söylemiştim, altında kapanış gelirse 8 dolarlara kadar geri çekilebilir demiştik. 8.30-8.40 dolarlara kadar bir geri çekilme olmuş. Tekrar burada bakılması gereken nokta Archer için 200 günlük ortalamanın üstüne atmak. 200 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar almadıkça Archer'da satış baskısı devam edecektir. 8 dolar civarı desteğinin altında da kapanışlar yaparsa bu bölgeler, yani 7.57 öncelikle şöyle 7.70 civarı, sonra da 6.65 civarı desteklerimiz mevcut. Evet, Zeta'da şunu çizmiştik. Üstünde kapanışlar yaptı ama dünkü düşüşten tabi nasibini aldı. Ancak benim için önemli olan burada 18.18 dolar civarındaki desteğiydi. Onun altına sarkmasına rağmen üstünde kapanış yaptı. Artık şu bizim için çok geçerli değil. O nedenle silebiliriz. Burada önemli bir nokta Golden Cross. Bakalım gelmiş mi? Şuradan daha güzel görürüz. Tam ikisi de 16.80'de görüyorsunuz. 16.80 50, 16.80 200 günlük ortalama. Tam Golden Cross artık gelmiş. Bugün bu Golden Cross gerçekleşir. O nedenle Golden Cross biliyorsunuz boğa piyasasının artık iyiden iyiye hissedildiği zamanlarda hissede oluşuyor. O nedenle bu olumlu bir işaret. 18 dolar üstünde kaldıkça da yukarı devam edecektir diye düşünüyorum. Hemen değerli metallere geçelim. Altınla ilgili biliyorsunuz daha önce tweet paylaşmıştım. Şu konsolidasyon bölgesi nereye kırılırsa o yönde pozisyon alırım diye. Kırıldı cuma günü. Şu bölgeden pozisyonumuzu aldık. Spot'ta sadece %3 civarı bir kar elde ettik. Tabii ben burada Forex'ten bir pozisyon aldığım için şu anda karım çok çok iyi. O nedenle devamda ediyorum. 3500 üstündeki kapanış önemliydi. Çünkü burada bir iğne vardı. Yine de bunun üstündeki kapanışı önemsiyordum. Dün onun da üstünde bir kapanış geldi. Şimdi burada hedefimiz ne diye soruyorsunuz.
şu kanalın yüksekliği kadar bu kanalın üstüne koyduğunuzda yaklaşık 3600-3650 dolar civarına geliyor. O bölgede belki bir miktar kar al yapılabilir çok yüklü pozisyonlar için. Sonra izlemeye devam edilebilir. Fibonacci seviyesi ise direnç olarak 3734 civarında. Bu pozisyon içinde kesin stop noktamız da 3430'larda. Gümüşe geçelim. Gümüşte de benzer bir pozisyon var. Burada da biliyorsunuz pozisyon aldığımı açıklamıştım. Şu bölgede kırılım olduğunda. Burada da 41 dolar 41.57 dolar Fibonacci direncimiz. Bu bölgede belki bir miktar pozisyonu yüklü olanlar kar al yapabilir. Kalanıyla devam etmek isteyebilir. Burada da 39.30 dolar altı net stop şeklinde trend sürmeye devam edilebilir. Evet, kripto paralarda biliyorsunuz Bitcoin ile ilgili geçtiğimiz hafta bir video Bitcoin ve Ethereum ile ilgili çekmiştim. Aslında oradaki durumdan çok bir değişiklik yok. Hala 100 günlük ortalamanın altındayız. Şurada bir kısa da düşen var. Onu dün yukarı kırdık. Hacim de fena değil. Bu ben short pozisyonda olduğum için bu benim için şu anda önemli ve dikkat etmem gereken bir nokta. Ancak daha büyük resimde burada şu dibin altında bir dip almaya devam ettiğimiz için ve 100 günlük ortalamanın da altında olduğumuz için şu anda pozisyonuma devam ediyorum. Yani acaba buradaki şu tepki düşenin onayı mı, yoksa bu yükselişe, burada düşeni yukarı kırdı, yükseliş onayı mı alıp devam edecek? Onun takibi önemli. Ben de pozisyonumu ona göre devam ettireceğim. 112.087 burada görüyorsunuz direnç. Ama ben stop noktamı 112.500'e koydum. Onun da nedenini şöyle açıklayayım, hemen göstereyim size. Bakın şurada iğneleri dikkate almadığımızda bu bölgede ve bu bölgede gövdeler geçiyor. Hatta burada da çalışmış gördüğünüz gibi. O nedenle bu bölgenin üstündeki kapanış, yani orası yaklaşık 112.453. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda stop olmak isterim. Onu da söylemiş olalım. Evet, Ethereum'da Bitcoin'e göre durumlar daha iyi. Çünkü hala bütün ortalamaların üstünde devam ediyor. Şuradaki dibinin altında bir dip de almadı. Ancak burasının önemi artık daha da arttı. Neden diyeceksiniz? 50 günlük ortalama da orada. Yani bu dibin altında bir dip, bu bölgede bir dip alırsa hem yüksek dibin altında daha düşük bir dip almış olacak, hem de 50 günlük ortalamanın altında kapanış almış olacak. O nedenle artık yani 4065 diyor burası ama biz buna düz hesap 4000 diyebiliriz. 4000 doların altında Ethereum'da çok dikkatli olmak lazım. Ancak şu anda öyle bir durum gözükmüyor. Evet arkadaşlar, hafta ortası piyasa analizi ve değerlendirme videomuzun sonuna geldik. Çok kısaca değerlendirdik. Epey bir hisse baktık, yine grafikleri güncelledik. Risklerinizi anlattığım şekilde ayarlayabilirsiniz. 50 günlük ortalamanın üstünde kaldığımız sürece çok da korkulacak bir durum yok endekslerde. Ancak altında kapanışlar almaya başladığımızda biraz risk algınızı, risk iştahınızı düşürmek isteyebilirsiniz. Bu konularda ben zaten gerekli yerlerde yine tweet ya da video olarak müdahaleler yapacağım. Kendi pozisyonlarımı anlatacağım. Sizlerden isteğim, eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve beğeninizi, yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.